Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu örgümün ikinci bölümünü çekiyoruz. Bluzumuzu tamamlamaya çalışacağız. Benim yakada 10 santimlik bir eksiğim kaldı ama döndüğümde tüm yakayı söküp yeniden öreceğim için resimlere tabii ki bluzumun bitmiş halini ve güzelce bir buhar verilmiş halini koymayı düşünüyorum. Keyifli seyirler dilerim. Birinci bölümde buraya ilmek kaydırma yaparak bitirmiştik. Şimdi devam ediyoruz. Yandaki trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve bir ikinci trabzanın tepesine sık iğne ile bağlanıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, yine ikinci trabzanın tepesine sık iğne ile bağlanıyorum. Bütün sıramız böyle olacak. Köşeleri de hemen göstereyim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bağlandım. 1, 2, 3, 4, 5. Bağlandım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş. Bağlandım. Köşeye geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5 tam ortaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine şuradaki ikinci trabzanımın tepesine batıyorum. Köşelerimiz de böyle olacak ve aynen buradaki işlemlerin hepsini yapıyoruz. Bir üst sırada buluşalım. Bütün sırayı tamamladım ve son olarak başladığım noktaya yine ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5 zincirimin ortasına sık iğne ile bağlanıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. 1 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Ortaya sık iğne ile bağlanıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve ikili bir trabzan yapıyorum. Bu sıramızda böyle olacak. Şuradaki zincirleri 3 de yapabilirsiniz, 2 de yapabilirsiniz. Nasıl zincir çektiğinize bağlı olarak bol mu çekiyorsunuz yoksa sıkışık mı çekiyorsunuz? Onu ayarlamanızı rica edeceğim. Şimdi ben ikişer ikişer yapıyorum. 2 zincir bağlandım, 2 zincir tekrar batıyorum. Sık iğne ile alta bağlandığım noktaya ve ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı tamamlıyoruz, buluşuyoruz. İlmek kaydırmayla başladığımız noktaya batıyorum. Ve burada 1 2 3 4 5 zincir çekip ikili trabzanlarımın tepesine batacağım. Bütün bir sıra boyunca. 5 zincir ve trabzanların tepesine sık iğne ile bağlan. Bu sıramız böyle. Şöyle bir görüntümüz var. Bir üst sırada buluşalım. Evet, geldik yine başladığımız noktaya. İlmek kaydırmamızı ilk başladığımız zincirimizin dibine batarak yapıyoruz. Ve tekrar boşluğun içerisine bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. 1 2 3 tane zincir ile yukarıya çıktım. Bu 3 zinciri de birinci trabzanım sayıyorum ve her bir yuvanın içerisine 5 tane trabzan yapacağım üçlü. 1 2 tane aldım. 2 tane aldım. 1 tane aldım, 2 aldım, 2 aldım şeklinde üçlü trabzan yapıyorum. Bu noktalara 2 4 5 arada zincir çekmeden yandaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4
5, 1, 2, 3, 4, 5. Hiç zincir çekmeden böyle bir görüntümüz var. Çepeçevre öreceğiz şimdi. Şuradaki sıramızı yapıyoruz. Ve artık gördüğünüz gibi motifimiz son 3. sırasındayız. Daha sonra da 2 sıra file yapacağız. Hemen köşe ile ilgili olan bölümü anlatayım. Burada 5 tane yaptıktan sonra tam köşeye geldiğimizde 3 tane zincir çekip yandaki yuvaya 5 tane trabzan yapacağız. Şöyle elimle göstereyim. 3 zincir köşelerimizin güzel olabilmesi için burayı unutmuyoruz. Bir üst sırada buluşalım. Sıranın bitiminde ilmek kaydırmayla trabzanlarımı bağlıyorum. 5 zincirli yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye battım. İkili trabzan yapacağım. 1, 2 zincir. 2 tane atlıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Böyle bütün sırayı dolanacağız ve şurada köşeye geldiğimizde şu 3 zincir yapmış olduğumuz noktaya bir tane ikili trabzan yapıp yine 3 zincir yapıp tekrar ikili trabzan yapacağız. Bu sıramızda böyle bir sonraki sırada buluşalım. Evet, birinci sıra filemizi yaptık. 2 zincirimi çektim. Başlamış olduğumuz 5 zincirimin içerisinden geçerek ilmek kaydırmamı da tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine çektim. Ve yine bir sıra daha filemizi yapacağız. Yine ikili trabzanlar şeklinde arada 2 zincir. Köşeye geldiğimizde ikili trabzanlarımızın tam tepesine yine batıp ikili trabzan yapacağız. Ortaya yine 2 tane trabzan yapıp ortasına 3 zincir çekeceğiz. Bu sıramızı da tamamladıktan sonra buluşacağız ve önde yakayı nasıl V şeklinde keseceğimizi yapacağız. Daha sonra da arka yakayı nasıl yapacağımızı göreceğiz. O noktada buluşalım. İkinci motifimizi de bitirdik. Motifimiz şu haldeyken 2 tane yapmamız gerekiyor. Zaten tam ortada bitiyor. Buradan V yakamızı oymaya başlayacağız. Şu ölçüyü de size vermek istiyorum. Burada bu kare motifin ölçüsü 50 santim. Toplamda 100 santime denk geliyor. Eğer burası size yetişmiyorsa, göğüs çevreniz artı bolluğu ölçtünüz, 100 santimden fazlaysanız ya buradaki her bir dört bir tarafına file ekliyorsunuz, bir ya da 2 sıra, ya da sadece yanlara file ekleyerek göğüs çevrenizin santimine ulaşıyorsunuz. Ve şimdi gelelim V yakayı nasıl yaptığımız konusuna. Şimdi ben burada birinci bölümü bitirmiştim. Şu an bu arka ama size gösterebilmek için yeniden V yakayı yapacağım. Görüyorsunuz çok güzel bir yakamız oluştu. Önce şurayı anlatayım ben size. Zaten bir sırada 2 sırada anlayacaksınız. Burada 2, 4, 6, 7 tane karemiz kalana kadar eksiltmelerimizi yapıyoruz. Daha sonra burayı eksilttikten sonra ipimizi buradan bağlayıp bir de bu tarafa anlatacağım. Daha sonra arkaya geçeceğiz. Önce bizim bluzumuzun sağ ön yakasını nasıl yaptığımızı görelim. Tam ortadayız. 3 zincirle yukarıya çıktım. Tığımı alıp bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum ve şöyle filemize bir üçgen oluşturdum. Daha sonra buraya kadar aynı şekilde filelerimizi öreceğiz. Dönüşümüzde tekrar üçgenimizi devam ettireceğiz. Bu noktaya geldiğimizde buluşalım. Zaten bir gidişte bir de dönüşte üçgen olarak kesiyoruz ve istediğiniz sayıya ulaşıncaya kadar V'yi yapıyoruz. Sona geldiğimizde şöyle bir işlem yapıyoruz. 2 zincir trabzanımızın tepesine batıyoruz. İkili trabzan,
tekrar 2 zincir yapıyoruz. Burada bizim 5 zincirimiz vardı. Ortadaki 3. zincirimize batıyoruz. Filemizi tekrar yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ve geri dönüyoruz. Şu ana kadar biz örneğimizi hep yüzünden örmüştük. Yaka kısmında arkadan ve önden örerek omuzları yapmamız gerekiyor. Bu konuyu atlamayın. Tekrar fileyi yaparak ön yakaya kadar gidiyoruz. Şimdi yakamıza doğru geldik. Yakaya son trabzana batmadan önce bir önceki trabzandayım. İkili trabzanımın birinci çekimini yaptım. 2 ilmeğim buradayken tekrar tığıma doluyorum. Ve şurada üçgen ile bağlanıp trabzan yaptığım noktaya battım. 1 çektim 2 ilmeği, geri kalan 3 ilmeği birlikte alarak dönüşte de üçgen görünümlü bir file yapıyorum. Şimdi bu şekilde 7 tane küpçük kalana kadar hem gidişte hem dönüşte üçgen fileler yapacağız. Şurada hemen size sayı da vereyim. 2 tanesi bizim zaten motifimize aitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra kadar örmüşüm. Şurada size santimde vereyim. Unutmayın, bu henüz buhar ütüsü yapılmamış bir örgü. 10 santim kadar kalmasını tercih ettim. Ben burada herkes kendi omzuna ve vücut tipine göre burayı karar veriyor. Uzunluklar değişebilir, en değişebilir veya zevkiniz neyse ona göre burayı kesmeyi tamamlıyorsunuz. Kesmeye başladığım aynı noktadan örgümün tersindeyim şu an. Yine ipimi bağlıyorum ve aynı şekilde işlem yaparak öndeki V yakayı ve omuzları tamamlamış olacağım. Aynı işlemi yapacağım. O yüzden ilk anlattığım bölümün sadece tersten başlanmış halini yapmış olacağım. Burayı da tamamlıyorum. Aynı sırada ve aynı sayıda bırakıyorum. Arkaya devam edeceğiz. O noktada buluşalım. Bluzumun V yakasını ben bu halde bıraktım. Eğer istiyorsanız bu noktadan sonra bir miktar düz de örebilirsiniz. Ama ben bu kadar bir açıklık istediğim için böyle tercih ettim. Buradan sonrasını düz örüp askı da yapabilirsiniz. Bu file kısmı istediğiniz şekilde oynayabileceğiniz güzel bir yer. Bakalım arkayı nasıl yapacağız? Şimdi burada her iki omuzda da eşit miktarda ördükten sonra aynı yönde iplerimi kopardım. Hemen arkaya gelelim. Arkada V yaka yapmayacağım için bu noktaya kadar gelmiştim. Size gösterebilmek için 2 sıra V'nin kesim şekillerini göstermiştim. Onları ben yine söktüm. Burada artık ipimi 2 zincir yaptım ve kesiyorum. Çünkü arkada yuvarlak bir yaka yapacağız. Önde V yaka olacak. Ve ben ipimi şu tam köşede orta noktaya 5 zincirim vardı. 3. zincirimin içerisine tığımı geçirdim ve ipimi buradan geçirip güzelce bağladıktan sonra birkaç sıra düz file öreceğim. 5 zincirle yukarı çıkıp yine aynı sayıda bir bu tarafa bir bu tarafa gide gide filelerimi ördükten sonra yaka kesimine başlayacağız. Birkaç sıra örüp dönüyorum. Şurada bizim koparmış olduğumuz bölüm yana gelsin istiyorum. O yüzden şöyle bir çevirdim. Buradan iplik saklayacağım diye uğraşmak istemiyorum. Bunu yanda yok etmem daha kolay olduğu için yana çevirdim. Nasılsa filelerimiz bir arkadan bir önden sıra sıra örülecek. O yüzden şimdi buradan örerek gideceğim. Fileyi gitgel şeklinde örüyorsanız batış yeriniz şurası. Şurası değil, şurası.
Fileyi eğer yakadan başlayarak hep aynı yönde örüyorsanız veya bunun gibi bir motif yapmış hep aynı yönde dönerek örüyorsanız da hemen batış yerini gösteriyorum. O zaman burası değil, şurası. Önde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra filemiz var. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de tam karemiz var. Bir tane üçgenimiz var. Onu saymıyoruz. 7 tane filemiz var yani. Tek tek saydığımızda. Arkada şöyle bir şey yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra dümdüz git gel şeklinde ördükten sonra 2, 4, 6, 8. sırayı geliyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. filemi yapıyorum. Bunu yarım yapacağım. Hemen şöyle bir sökeyim ben. İplerim katlarına ayrılmış. Şurada da bir ışık daha açsam daha güzel olacak. Şöyle 11. filemi yapıyorum. Çünkü geriye 4 ya da 3 sıra daha öreceğim için eşit gelmesini istiyorum. Trabzanımın ilk 2 ilmeğini ördüm. 2 tanesi burada tığımın başına alıyorum. Arka yakayı oluşturabilmek için burada bir üçgen oluşturdum ve beraber örerek hem buradaki hem buradaki son kalan ilmeklerimi tek seferde topladım. 1, 2, 3 zincirle geri dönüyorum. Aynen önde yaka yapmış olduğumuz gibi. Ama burada V yaka yapmıyoruz. Tek fark bu. Devam ediyorum file yapmaya. Burada 7 tane karemiz kalana kadar devam edeceğim. Ve aynı sırayı tamamlamak istiyorum. Burada hemen tekrar sayayım yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıraydı. Burada da 11 sıra olacak. Aynı fileye kadar kesintimi yapacağım. Şöyle görüyorsunuz. Burası düz. Şurada böyle üçgenlerle 2 sıra daha kesim yaptığımı düşünün. Şuraya kadar gelecek. Burada da aynı şekilde kesintilerimi yapıp devam ettiğimde yuvarlak bir arka yakamız olacak. Daha sonra da etek ucu yanlar şeklinde işlemlerimiz devam edecek. Yakanın bir tarafı bittiğinde buluşacağız. Arka ortasına bir adet işaret yaptıktan sonra burada 4 sıra öreceğim için görüyorsunuz 4 sırada da üçgenlerim var. Her bir noktaya yaparak üçgenimi 7 tane önüne eşit miktarda kalacak şekilde sayımı ayarladım. Neden 7 tane derseniz 2, 4, 6, 7 tane. Bu tarafta da şöyle bizim kafamızın geçeceği miktarda bir ölçümüz olacak. Burada 11 tane kala, kenara 11 tane kala tığımla ipimi bağlıyorum. 4 sırada kesme yapacağımız için her 4 sırada bir tane kesme içe doğru gideceğimiz için bizim geriye 7 tane karemiz kalıyor. Şimdi göz kararı bluzlarınızın önü ve arkayı koyduğunuzda şurayı da 4 sıra işaretlediğinizde şöyle bir oyuğumuz da bu tarafta olacak. Kafanızın rahat geçeceği bir şekilde ayarlarsanız çok güzel bir şekilde sorunsuz bluzumuz bitecek. Burada tekrar nasıl başladığımızı göstermek istiyorum. Hemen şurada ilk üçgenimizi yaparak bu tarafta da şu an ben bluzumun düz tarafındayım. Önce arkadan kesme yaparak sağ omuzu, sağ arka omuzu yaptım. Şimdi sol arka omuzu yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımı alıyorum. Yandaki
trabzanın tepesine batıyorum ve ikili bir trabzan yaparak ilk üçgenimi yapmış oldum. Dönüşte de yine üçgen, tekrar üçgen yaparak, her sırada üçgenlerimiz var görüyorsunuz. Burada daha fazla üçgenimiz var V yaka olduğu için. Arkada sadece 4 tane, her sıra başında hem gidişte hem dönüşte üçgenler yaptık. 4 sırada 4 üçgenimiz var. Daha sonra buluşacağız ve birleştirme işlemini beraberce yapacağız. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. İlk 2 ilmeği beraberce alıyorum. 2 ilmeğim tığımda bekliyor. Tekrar tığıma doluyorum. Üçgen yapmam gereken noktadayım. 4 tane ilmeğim var. İkisini aldım ve geri kalan 3'ü birlikte alarak üçgenimi oluşturdum. Sevdiklerinle birlikte seni sevenler arasında yaşamaktı bayram. Bazen bir dokuyu, bazen bir kokuyu, bazen bir duyguyu, bazen de hiç tanımadığın insanlarla aynı örneği paylaşıp aynı kıyafeti giymekti bayram. İyi bayramlar. Bluzumuzun sol omuzunda ön bölümden iplik bağlayıp karşıdan ilmek yürütüp tekrar buraya trabzan yaparak bu noktaya geldim. Şimdi aynı işlemi burada da yapacağım. Size anlatmak için bu bölümü devam ediyoruz. Şu an sağ ön taraftayım. Arkayla birleştireceğiz. Diğer tarafı da aynı şekilde yaptık. İpimi buradan bağlıyorum. Yalnız aynı tığla yapmam biraz zor oldu ilmek yürüteceğim için. Size de tavsiye ederim. Eğer zorlanıyorsanız ince bir tığa geçebilirsiniz. Ben şu an 2 numara tığ kullanıyorum. 3 zincir çektim. Arka omuzu alıyorum elime. Tam üçgenin bittiği trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle batsam daha güzel olacak. Şöyle biraz da kameraya yaklaştırayım. Burada ilmek kaydırma yapıyorum. Arada 2 zincirimiz vardı. 2 tane ilmek kaydırma yapıp tekrar trabzanın tepesine geliyorum. Tığımın başına alıyorum. Alttaki trabzanın öne döndüm tekrar. Tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar dönüyorum. İlmek kaydırmaya arka bedende devam ediyorum. Ön bedene trabzan, arka bedene ilmek kaydırma yaparak bu arayı tamamlıyorum. Yine trabzanın tepesine ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra tığıma doladım. Ön bedene bir adet ikili trabzan yapıyorum. Trabzan sayılarımız eşit olduğu için denk gelmesi gerekiyor. Burayı siz de önü kaç trabzanda bıraktıysanız arkayı da eşit trabzanda bırakıyorsunuz. Ve böylece benim daima önde 1 santim önü uzun yapmam burada da devreye girdi. Böylece arka omuz çizgim öne kaymayacak. 1 santim ön uzun olacak. Aynı zamanda da filemiz devam ederek trabzanımızı örmüş olacağız. Aynı şekilde yanı da yapacağız. Kaç santimde yaptığımı anlatacağım. Burayı bitiriyoruz, buluşuyoruz. Ön ve arka bedende de aynen omuzdaki gibi işlemimizi uyguluyoruz. Görüyorsunuz bir sıra daha file örmüş oldum. İpimi burada kopardım. Şimdi sol yan bedende önde etek ucundan başlayıp kola doğru bir ölçü aldım. Kendi istediğim şekilde şöyle bir genişçe bir ölçü aldım. Hemen size kaç santim olduğunu söylüyorum. Birazcık gerdirerek ölçeceğim çünkü henüz ütü ya da buhar hiçbir şey verilmediği için birazcık ütüden sonra değişecektir. Şöyle bir ölçü 32 santim görüyorsunuz. Kol genişliği bırakarak şurada kaç file ördüğümü de hemen söyleyeyim size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane file örmüşüm. Yan dikişimizi aynen omuzdaki gibi tığımızla ilmek kaydırma ve trabzan şeklinde
devam ediyoruz. Burada aşağıdan başlayıp koltuk altına kadar devam ettim ve ipimi koparmadan da bir sıra trabzan yaptım. 2 tane boşluğa bir tane alttaki trabzanın tepesine örerek ikili trabzanlar şeklinde kol evini tamamladım. Bu tarafta tam tersi bir işlem yapmamız gerekiyor. Burada görüyorsunuz şu benim mor ipimle ölçüye aldım. Buradan başlayıp aşağıya kadar birleştirmemi yapacağım. Aynen omuzlar gibi birer santim ön sağlı sollu arkadan geniş olacak. Bu bizim bedenimizin daha düzgün olabilmesi için benim uyguladığım bir yöntem. İstiyorsanız onu yapmayıp buradan direkt sık iğne ile de veya ilmek kaydırma ile de veya iğne iplik ile de yapabilirsiniz. Şimdi ben burayı tamamladıktan sonra ipimi tekrar buradan bağlayıp kol evimi trabzanlarla çevreleyeceğim. Daha sonra da etek ucunda işlemlerimiz var. O noktada buluşacağız. Koltuk altında ölçtüğüm noktadan itibaren ipimi bağladım. Ve burada yine 1, 2, 3 zincir çektikten sonra karşıda eşit uzunlukta olan noktaya işaretimi takmıştım. Burada ilmek kaydırma ile aynen omuzlarda yaptığımız gibi etek ucuna kadar devam edeceğim. Yine 2 tane ilmek kaydırma arada, her zincire bir tane. İkinci zincirden sonra tığımın başına alıyorum. Bir trabzan atladım. Baştaki zincirimi trabzan sayıyorum. İkili trabzan yaparak bağlıyorum. Ve tekrar ilmek kaydırmalarla öreceğim. Etek ucuna kadar geldiğimde ipimi koparmadan arka ve önü devam edeceğim. O noktada buluşalım. Etek ucuna kadar birleştirmemi yaptım. Burada file yapmaya devam edeceğim. Bluzumun birazcık daha uzun olmasını istiyorum. Yine normal 3 numara tığıma dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve devam ediyorum file yapmaya. Burada istediğiniz uzunlukta bluzunuzu bitirebilirsiniz. Ben size bitirdiğim ölçüyü söyleyeceğim. Kaç sıra file yaptığımı söyleyeceğim. Burada bir de ben yırtmaç yapmak istiyorum. Şimdi önü ayrı, arkayı ayrı öreceğim. İstiyorsanız hep aynı şekilde çember şeklinde döne döne de örebilirsiniz. Batma noktalarına dikkat ederek veya benim şu an yapmak istediğim gibi git gel şeklinde önü bitirip daha sonra aynı noktadan şuradan ip bağlayıp tekrar git gel şeklinde örerek bitirebilirsiniz. Daha önce size göstermiş olduğum çember şeklinde örerken filede batma noktası başkadır. Git gel şeklinde örerken filede batma noktası başkadır. Ona dikkat ederseniz trabzanlarınız çok daha düzgün görüneceği için fileniz de daha güzel gözükecektir. Yoksa trabzanlarınız eğri eğri olduğu için fileniz pek güzel görünmeyecektir. Ona dikkat ederseniz güzel olur. Ve devam ediyorum. Size ölçülerin hepsini vereceğim. Bu etek uçları bittikten sonra da şu kol evini şuradaki gibi tamamlayacağım. En son yakamız kalacak. Etek ucuna toplamda 13 sıra file yaptım. Zaten 2 sırası motifimizindi. 11 sıra daha git gel şeklinde ördükten sonra ipimi bu noktada kesiyorum. Şurayı iyice sıkılaştırdıktan sonra ipimi hemen şuradan yine bağlayarak arka tarafa da filemizi öreceğiz. İpimi bağlarken bir sıra içten yapıyorum ki buraya biz kenar öreceğimiz için kol ağzındaki gibi bir sıra içten örüyorum. Hemen bağlarken göstereceğim. 2 kez düğüm atarak sıkılaştırıyorum ipimi. Şuradan başlayarak file öreceğim. Yani burada boşluk olacak. Orayı da detayıyla anlatacağım. Yine 13 sıra örmeyi planlıyorum toplamda. İstiyorsanız arkayı birkaç sıra uzun da örebilirsiniz. Artık bu herkesin kendi kişisel tercihi. Devam edeceğiz. Uçlarda buluşalım.
13 sıra file ördükten sonra ipimi kesmeden devam ettim. 3 zincirle yukarıya çıktım. Bu 3 zincir trabzandan sayıldı. 2 tane daha trabzan yaptım. Üçlü aynı noktaya battım. Toplamda 3 trabzan diyebiliriz. Daha sonra 2 trabzan boşluğa, 1 trabzan yandaki fileye batarak devam ettim. Buraya kadar geldim. Şimdi burada şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Son trabzanımı da yandaki filenin tepesine battım. Trabzanımın tepesine battım. Şurada bir file açığımız vardı, hatırlıyorsunuz. Onu ilmek kaydırma ile tamamlıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Ve buradan tekrar 3 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3. Üst üste binsin diye yapıyorum bu işlemi. Şurada ilk trabzanımın tepesine bu 3 zincirimi ilmek kaydırma ile bağlayacağım. İlmek kaydırmamı yaptım ve devam ediyorum. 1, 2, 3 kere de çektiğim üçlü trabzanlar yapıyorum boşluğa 2 tane. Daha sonra da trabzanlara 1, boşluklara 2 tane şeklinde devam edip gideceğim. Şimdi şurayı görüyorsunuz. Burası üst üste bindi. Aynen kapalı yırtmaçlar vardır eteklerde, biliyorsunuz, veya ceketlere de yapılır. Kollarda da yırtmaç yapılıp üzerine düğme dikilir kol ağızlarında. Onun mantığıyla düşünün. Şimdi burada ördüğümüzde bu iki bölüm birbirinin üstüne bindiği için şurada bir havada duruş olmasın diye yaptık bu işlemi. Şimdi yine bu köşeye kadar geldiğimizde köşeye aynı zincirimizin içerisine 3 trabzan yapacağız. Daha sonra 2 trabzan boşluğa 1 trabzan zincire şeklinde devam edip tekrar burada aynı şekilde devam edeceğiz. Az önce yapmış olduğumuz üst üste binme işlemini de şuradaki boşluktaki şu bir file genişliğindeki bölümde yine tekrarlayacağız ki bizim etek uçlarımız güzel bir şekilde dursun. Havada bir görüntüsü olmasın diye etek uçlarını tamamlıyoruz. Kol ağzında buluşacağız. Bluzun etek ucunu çepeçevre dolandım. Görüyorsunuz. Burada da aynı işlemi yaptım. Ön arkaya kapanacak şekilde gördüğünüz gibi her bir boşluğa 2 tane, trabzanların tepesine 1 tane tamamladım. Şimdi kolda ne yaptığımızı anlatmak istiyorum. Arka ve ön olarak baktığınızda şuradan başlıyorum. Hemen başlangıç noktasının detayını görelim. Önde bir tane file genişleterek arkaya eklemiştik. Arkaya eklemiş olduğumuz yerden başlayarak yine boşluklara 2, trabzanlara 1 tane trabzan yaparak devam edeceğiz. Yine aynı noktada bitireceğiz. Bu başlamış olduğumuz, düğüm atarak başlamış olduğumuz nokta bizim koltuk altında arkaya doğru gelmesi gereken yerde olmalı ki giydiğimizde önde bir düğüm gözükmesin veya ek yeri gözükmesin diye. Buna dikkat ederseniz bluzunuz daha güzel görünecektir. Şimdi aynen burayı da tamamlıyorum. Yakadaki detayları da konuşacağız. Kolu bitirdim, görüyorsunuz. Burada ipimizi içeriye saklayacağız. Aynı şekilde bu tarafta aynı. Yakayı da ve yakamızın tam ortasından bağladım. Ve aynen kollarda ve etek ucunda olduğu gibi trabzanlarla tamamlayacağım. Ve bluzumuz bitecek. Buhar ütüsü verdikten sonra da kullanıma hazır hale gelecek. Şimdi yakayı tamamlıyorum. Detaylarda buluşacağız. Yakada buradan başladım. Ve aynen diğer bölümlerde olduğu gibi araları doldurdum. Bazı bölümlerde üçgenler uzun olduğu için boşluk olmasın diye 2 yerine 3 tane trabzan yaptım ve gelişine göre sayıları belirledim. Siz de kendi örgünüze uygun bir şekilde, boşluk olmayacak bir şekilde trabzanları yapın. Buraları sık iğne de yapabilirsiniz. Tersine sık iğne yapabilirsiniz. Çakma sık iğne yapabilirsiniz. Ben diğer bölümlerle uyumlu olsun diye hepsini trabzan yaptım.
Şurada da görüyorsunuz 10 santim kala ipim bittiği için devam edemiyorum. Eve döndüğümde bütün yakayı söküp yeniden öreceğim. Çünkü burada bir yerde tam göz önü olan bir nokta burası. Düğüm atmak istemiyorum. Her ne kadar ben burayı içinde kaybetmeye çalışsam da çok göz önünde olduğu için yıkadıkça falan oradan iplik uçları çıkar, düğüm gözükür diye o riski almak istemiyorum. Siz de böyle bir durumda kalırsanız yeni baştan söküp yakayı örün. Kollar için de aynı şey geçerli. Etek ucu için pek o kadar fark etmeyebilir ama böyle göz önü olan bölümler için özellikle yeniden örmenizi tavsiye ederim. Detaylara geçiyorum. Yakayı tekrar öreceğim ama bluzum artık tamamen bitmiş durumda sayılır benim için. En azından siz hangi aşamaları ne kadar yapacağınızı bildiğiniz için içim rahat. Şimdi efendim geliyoruz bluzumuzun kağıt üzerindeki detaylarına. Geldik bluzumuzun detaylar kısmına. Yazlık bluz yapımıydı. 2 kare motiften oluşan şık bir bluz yaptım. Şimdi illa bu motiften olması şart değil. Elinizde buna benzeyen motifler varsa böyle pamuk iplerden veya benzeri iplerden böyle kareleri büyüterek yine bunun benzeri kıyafetler örebilirsiniz. Gayet de güzel olur. Şimdi gelelim detaylarımıza efendim. Göğüs çevrem 100 santimde, yanlardan birer sıra arttırdığımız için şu noktalardan şuraya kadar eklerken bir file arttırdığımız için 102 santim göğüs çevresi oldu. Boy omuzdan hemen şu noktadan aşağıya kadar 68 santim. Şu etek ucundaki bölümleri değiştirebilirsiniz. Daha uzun, daha kısa yapabilirsiniz. Ben böyle kapalı bir yırtmaç yaptım. Orayı farklı yapabilirsiniz. Herkesin kendi zevkine göre bluzumuzu şekillendirebiliriz. İpimiz 265 gram artı 5 gram yazdım. Neden? O da şuradaki 10 santim kala benim ipim bittiği için orada 5 gramı yazdım. Toplam 270-275 gram diyebiliriz. Tığım 3 numara ve 2 numaraydı. 2 numarayı ekleme bölümlerinde kullandım. Daha rahat ilmek kaydırma yapabilmek için. Eğer siz zorlanmıyorsanız aynı tığınızla devam edebilirsiniz. Birazcık bol örerek trabzan kısımlarını, o kısımları da eşitlemeye çalıştım. Siz de eğer 2 numarayla yaparsanız elinizi bol tutarak eşit şekilde örgüyü tutturmaya çalışın. Amacım sadece ilmek kaydırırken daha rahat edebilmekti. Onun dışında eşit yapıyoruz. Yoksa buralarda büzgü olur. Yan taraflarda ve omuzlarda büzgü olur. Çirkin bir görünüm olmasın. İpimin cinsi pamuk bir ipti. Viskon pamuk. Viskon pamuk ipte ağaçlardan ve bitkilerden elde edilen, liflerden elde edilen bitkisel kökenli bir pamuk türü. Pamuk iplerden olur. Mercerizli iplerden olur, bambu iplerden olur. Birçok ipten örebilirsiniz. Karışım iplerden örebilirsiniz. Ama size tavsiyem her zamanki gibi içerisinde naylon içeriğinin çok az olmasına dikkat ederseniz yazlık bir kıyafet olduğu için rahat edersiniz. Bunu da söyledikten sonra bizim bluzumuzun gördüğünüz gibi tüm detaylarını vermiş bulunuyorum. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir bluz olmuştur. Yeni projelerde buluşmak üzere. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi her ortamda size video üretmeye, yeni örgüler örmeye çalışıyorum. Kanalıma katılır ve beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu örgüyü bayram boyunca ördüğüm için bayramı hatırlatacak bir örgü oldu. Güzel bir bayram geçirdim. Dilerim siz de güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Yeni örgülerde, yeni videolarda buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.